8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Yonca Sungur. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz Bizler deyiz. de iyiyiz, sağ olun. Şimdi bir ortodonti uzmanı olarak konuya ben şöyle başlamak istiyorum. Normalde ağız içinde ortodontik tedavinin önemi nedir? Şimdi şöyle, hastalarımız bize genelde ön bölgedeki çapraşıklıklardan dolayı, estetik kaygılardan dolayı başvuruyorlar. Bu çapraşıklıklar düzelmediğinde ya da çok fazla olduğunda hastalarımız dişlerini çok rahat fırçalayamıyorlar. Ciddi diş eti problemleri oluyor. Doğru bir kapanış yoksa, erken temaslar varsa dişlerde kırıklıklar olabiliyor. Dişlerinde çekilmeler, diş eti çekilmeleri oluyor. Biz dişleri sıraladığımızda düzgün bir şekilde çok rahat dişlerin her bölgesine ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda tabii sadece bizim hedefimiz dişleri sıralamak değil, aynı zamanda dişlerin, çenelerin uyumunu, dişlerin uyumunu, çene eklemiyle ilgili uyumunu düzenlemek ve fonksiyonu sağlamak. Eğer bunu sağlamazsak maalesef ciddi eklem ağrıları, kas ağrıları, boyun ağrıları oluşabiliyor. Özellikle çocuk yaşlarda oluşan deformiteleri biz ortodontik tedavilerle, fonksiyonel çene ortopedisi dediğimiz yöntemlerle düzeltebiliyoruz. Bu da ileriye dönük çok ciddi problemlerin önüne geçmiş oluyor. Hocam peki ortodontik tedavilerde ne gibi gelişmeler var? Teknolojinin ilerlemesiyle tüm sektörlerde ciddi gelişimler oldu. Aynı zamanda sağlık sektöründe de bu oldukça belirgin. Özellikle diş hekimliğinde sanırım böyle ciddi değişimler yaşıyoruz diğer sağlık sektörlerine göre. Biz artık eskiden hamur kıvamında ölçü maddeleriyle hastalarımızdan ölçü alırken bugün çok küçük bir kamerayla dişlerin 3 boyutlu dijital ölçülerini alabiliyoruz. Aynı zamanda biz tedavi planlarımızı da dijital olarak röntgenlerini, tomografilerini, fotoğraflarını hepsini entegre bir şekilde 3 boyutlu olarak planlıyoruz. Bu da daha net ve başarılı tedavi sonuçları elde etmemizi sağlıyor. Bu şekilde de daha kısa süreli tedaviler, daha konforlu tedaviler sağlayabiliyoruz hastalarımıza. Biraz önce dişlerin diziliminden bahsettiniz. Şimdi bunun için kullanılan bir yöntem var. Şeffaf plak yöntemi. Evet. Yani sizin de kullandığınızı biliyorum. Bunun avantajları nelerdir bu yöntemin? Şimdi şeffaf plak tedavisi ortodonti alanında bu teknolojinin gelişmesiyle oluştu. Biz bu aldığımız dijital ölçülerle ve planlamalarımızla bir seri hastalarımız için dijital şekilde şeffaf plaklar üretiliyor. Bunlar transparan, sadece dişleri kaplıyor. Devamlı değiştirdiği için hijyenik de oluyor aynı zamanda. Estetik olarak da konforlu bir tedavi oluyor. Bunlar hastalarımızın bizim tedavilerimizi kısaltmamızı sağlıyor ve hastaların taleplerini arttırıyor. Bu taleplerden dolayı da işte biraz önce bahsettiğim diş eti çekilmeleri, ağız hijyenini düzgün sağlamak gibi durumları düzeltmiş oluyoruz. Ve çok erken yaşlarda uyguladığımızda da ilerideki sorunların önüne geçmiş oluyoruz. Hocam peki plak tedavisinde hastalar sonucu önden görme şansı var mıdır? Evet, biz hastalarımızı kliniğimize başvurduklarında dijital ölçülerini alıyoruz ve cihazlarda bulunan yapay zeka ile hastalara direkt düzelmiş hallerini gösterebiliyoruz. Bu da onları tedaviye olan motivasyonlarını arttırıyor. Aynı zamanda tedaviye başladığımızda, biz tedavi planını yaptığımızda tedavinin gerçekten net sonucunu onlara gösterebiliyoruz. İşte kaç tane plak kullanacaklarını, tedavi sürelerinin ne kadar ölçülerini alıyoruz ve cihazlarda bulunan yapay zeka ile hastalara direkt düzelmiş hallerini gösterebiliyoruz. Bu da onları tedaviye olan motivasyonlarını arttırıyor. Aynı zamanda tedaviye başladığımızda, biz tedavi planını yaptığımızda tedavinin gerçekten net sonucunu onlara gösterebiliyoruz. İşte kaç tane plak kullanacaklarını, tedavi sürelerinin ne kadar olacağını bunları artık belirleyebiliyoruz. Çünkü eskiden tel tedavileri yaptığımızda biz her ay tel uyguluyorduk. Belli bir hamle, yani hani satranç gibi düşündüğümüzde her defasında bir hamle yaptığımızda tel biraz çalışıyordu. Öbür ay gördüğümüzde tekrar yapıyorduk ve tedavi sonunun ne kadar sürebileceğini bilemiyorduk ve hastalar evet çok uzun sürüyor, çok büyük hikayeler var, işte 5 sene sürüyor, 6 sene sürüyor diye tedaviye başlamak istemiyorlardı. Şimdi tabii estetik olarak dışarıdan da fark edilmiyor. Bu açıdan da hastaların motivasyonunu arttırıyor bu durum. Kesinlikle. Şimdi bu diş teli veya şeffaf plak denince yani bu dişlerin dizilme durumu öncelikle çocuklar geliyor hep akla.
Şimdi çocukların da bu şeffaf plak kullanımına uyumu nasıl? Rahat kullanabiliyorlar mı? Ya inanın en rahat o hasta grubu kullanıyor. 7-10 yaş hasta grubu olarak belirleyebiliriz çocuk grubunu. Çok düzenli kullanıyorlar ve o yaşta tedaviler çok kısa sürüyor. Yani yaklaşık bir ortodontik tedavi şeffaf plakla 1-1,5 sene sürüyorsa onlar için böyle 5-6 ayda çok ciddi düzeltim elde ediyoruz. Aynı zamanda çenelerin büyümesini de yönlendirebiliyoruz ve çocuklar çok disiplinli oluyorlar gerçekten. Bir de bunlar artık oyun haline de getiriyorlar. İşte stickerlar var çocuklar için şeffaf plaklarda ya da arkadaşlarıyla bu durumu konuşuyorlar. Aileler motive ediyor. İşte 3 boyutlu biliyorsunuz onlar çok alışıklar dijital sistemlere. O 3 boyutlu görüntüleri de gördükçe daha çok heyecanlanıyorlar. Çok rahat kullanım sağlıyorlar. Peki çocuklarda ortodontik tedavi yani aslında muayene ne zaman başlamalı? Bu çok önemli bir konu. Biz ortodonti uzmanları bunu çokça dile getiriyoruz. 6-7 yaşlarında çocukların ilk daimi dişleri, süt dişleri düşüyor ve ilk daimi dişleri çıkmaya başlıyor. Ve bu yaklaşık 12 yaşına kadar sürüyor. Farklı zaman dilimlerinde oluyor bu dişlerin sürmesi. Bu süreçte biz hastaları takip etmek istiyoruz mutlaka kontrollerde. Bir sorun olsa da olmasa da mutlaka görmemiz gerekiyor. Çünkü bu süreçte hem diş değişimlerinin, dişlerin çıkma yönünü hem de özellikle mesela dişin konumsal bir bozukluğu varsa, çapraz kapanıştaysa bu dişlerin çenelerinin büyümesini engelleyen ya da yanlış yöne büyümesini sağlayan sebeplere neden oluyor. Mesela atıyorum üst dişlerinde çapraz kapanışı var ve çenesi sağa doğru kayıyor ve biz bunu düzeltmezsek bu yaşta ileride mutlaka o çene o bölgeye doğru büyümüş ve iskeletsel bir bozukluğa dönüşmüş oluyor. Biz ileri yaşlarda bunu maalesef ancak çene ameliyatıyla, ortodontik cerrahiyle düzeltebiliyoruz. Çok basit bir uygulamayla 5-6 yani şeffaf plakla biz bunları dişlerin konumlarını ayarlayarak ileride oluşacak büyük sorunları engellemiş oluyoruz. Yani erken teşhis hayat kurtarır şeyi bizim burada çok önemli. Çok geçerli. Genel bir kanı var, onu da söylemek istiyorum. Yani genelde Buyurun. 12 yaşına kadar bütün daimi dişler çıktıktan sonra hastalarımızı bize geliyor. Öyle bir kanı var toplumda. Bu çok yanlış. Tabii eskiden şeffaf plaklar yerine böyle takıp çıkarılabilir damaklıklar vardı, telli. Çocuklar bunları kullanmak istemiyordu. Hekimler tabii hastalar kullanmadığı için ailelere maddi manevi sıkıntı yaratmasın diye işte bir sonraki daimi dişlenme dönemini bekliyorlardı. Fakat bu durumda da çok ciddi çapraşıklıklar, çene bozuklukları oluşuyor ve bunların düzeltmek çok uzun ve meşakkatli oluyor hastalar için de. O yüzden mutlaka aileler, buradan da söylemek isterim, 6-7 yaşında mutlaka çocuklarımızı bir ortodonti uzmanına götürmemiz gerekir. Peki bu hem şeffaf plaklar için hem de bu şeffaf plakları kullanan insanlar için gerek plağın gerekse kendi dişlerinin bakımında özel bir farklılık var mı? Yani özel bir uğraş var mı? Ya şöyle, tabii tel tedavisiyle biz şu an şeffaf plakları kıyaslayabiliriz. Evet. Çünkü yıllarca biz tel tedavileri uyguladık, hala uygulanıyor. Tabii biz teknolojiye ayak uydurmak zorundayız ve bu konforu sağlamak zorundayız hastalarımız ve hastalarımız kendileri için. Şeffaf plakların en büyük artılarından biri bence bu. Diş bakımı için baktığımızda bizim dişler ağızdayken, teller ağızdayken dişleri fırçalamak çok zor oluyordu. Yani çok fazla sayıda diş fırçalamak gerekiyor gün içerisinde. İşte arayüz fırçaları kullanılıyor. Şu an ağız duşları var, ağız duşları kullanılabiliyor. Bu hastalar için yorucu ve yıpratıcı oluyor. Aynı zamanda braket çürüğü dediğimiz dişlerin etrafındaki iyi temizlenmezse ciddi kalıcı lekeler, çürükler oluşabiliyor. Şeffaf plakta çok rahat, yani kullanımı da ondan da bahsedeyim. Takıyorsunuz, yemek yerken çıkarıyorsunuz, onun dışında hep ağzınızda duruyor. Yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalıyorsunuz, çok güzel, kolay bir şekilde diş ipi kullanıyorsunuz. Ve aynı zamanda plaklarınızda ya özel antibakteriyel jeller, tabletler var, onları kullanabilirsiniz ya da duru suda da fırçalayabilirsiniz ekstra bir fırçayla. Ondan sonra takıyorsunuz ama mutlaka fırçalamak gerekiyor günde en az 2 defa. Ya dışarıdaysanız belki yanınızda ekipmanınız yok, bir sudan geçirip ağzınızı çalkalayıp takabilirsiniz. Hani çünkü bazen hastalarımız ben fırçalamadım o yüzden takmadım diyebiliyorlar. Böyle bir şeye gerek yok. Çok da bu açıdan hayatı kısıtlayan bir şey değil.
Hocam peki kontrol süreçleri nasıl? Yani kontrole ne kadar da bir gelmek gerekiyor ya da fiziksel olarak kontrol için kliniğinize gelmesi gerekiyor mu hastanın? Şimdi hastalarımızı biz tabii braketlerden yine bahsedelim. Tel tedavisinde mutlaka her ay görmemiz gerekiyor. Çünkü biz telleri uyguluyoruz. Hastayı bir ay sonra mutlaka en az görmemiz gerekiyor ki tel uyguladığımızdan daha fazla hareketi yapmasın. Şeffaf plaklarda bu tam aksine biz en başında her plak için kaç milimetre, kaç derece hareketi planlıyoruz yapacağını biliyoruz ki o plak sadece bunu yapacak. O yüzden şeffaf plaklarda bizim artık ortodontik tedavi için kontrol sıklıklarımız çok genişledi. Yani telde her ay görmek gerekirken şu an şeffaf plaklar eğer hani mesela yurt dışı hastalarımız bile var. Türkiye'de yaşayanlar için 2-3 ayda bir görüyoruz. Tabii diş hareketine bağlı olarak. Çok zor tedavilerde. Ama yurt dışındaki hastalarımız da fiziki kontrollerin yanı sıra online'da görüşerek, onlara bazı eğitimler vererek bunu sağlayabiliyoruz. Yani bütün şeffaf plakları aynı anda hastaya verip daha sonra süreç içerisinde belli bir sırayla değiştirmelerini isteyip siz de bunu online kontrol edebiliyorsunuz. Aslında hastalarımız plaklarını 7-10 günde bir bizim söylemlerimize göre, hastanın fizyolojisine göre biz belirliyoruz bunları. 7-10 günde bir değiştirmesini istiyoruz. Çocuklarda düşebiliyor bile hatta 5 güne kadar. Çünkü onların kemik yapıları biraz daha esnek ve yumuşak olabiliyor ve gelişim hızları çok fazla olduğu için. Hastalara biz aslında kısım kısım veriyoruz. Yani hepsini verdiğimizde bazen hastalarımız geri dönüş sağlamayabiliyor. Ama yurt dışına gittiyse, daha basit, çok komplike bir tedavisi yoksa, sadece online randevularla ilerleyeceksek evet fazlasını veriyoruz. Ama biz atıyorum 15 plak veriyoruz. Hasta bunu haftada bir değiştiriyor. Biz işte 2 ay sonra hastamızı görüyoruz. Evet çok güzel ilerleyelim ya da şunu tekrar kullanalım, şunu şu kadar uzun kullanalım. Onları aslında motive ediyoruz. En önemli şey kliniğe gelmelerindeki durum o. Hani kullanıma motive etmek. Çünkü gerçekten sistemde tedavinin en başından gerçekten güvenle, işte tomografisinde, röntgeninde, fotoğraflarında yaptığımız analizleri en sonunda ne olacağını belli sınırlar içerisinde yaptığımız için, belirlediğimiz için daha bizim için güvenli oluyor. Aralıklı görmek. Peki bu tedavinin başında hastalar için bir öngörülebilirlik var mı? Yani hani şu an dişleriniz böyle sıralanmış ama bakın atıyorum 1 yıl sonra bu şeffaf plak tedavisi bittiğinde bakın şöyle görünecek gibi. Tabii. Biz tedavi planlamamızda hastalarımıza bunu gösteriyoruz en başta. Çünkü biz zaten en başından sonuna planlamış oluyoruz ve hasta hangi aşamada, hangi plakta ne olduğunu biliyor. Her geldiğinde biz tabii kendimiz de ekranda bütün planlamayı açıp doğru gidiyor mu hastaya bakıyoruz, işte planlamaya bakıyoruz. Kendisi o geldiğinde de görüyor. Doğru ilerliyor mu, doğru kullanmış mı? Bu onların motivasyonunu arttırıyor gerçekten. Aynı zamanda bazı uygulamalar da var. Hastalarımız sistemsel olarak da kendi plaklarının ne kadar ilerlediğini, işte tedavi planını, kendi fotoğraflarını çekip yüklüyorlar. Bunların hepsini o uygulamalardan da görüyorlar. Biz de teknolojiyi bu şekilde kullanıyoruz. Aynen. Evet. Yonca Hanım çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Çok sağ Ayağınıza olun. sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Yonca Sungur'du. Kendisiyle şeffaf plak tedavisinin tüm sürecini konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.